Uzun bir yerden sonra tekrardan merhaba. Eee, Aslında bugün yaşadığım bir olay üzerine konuşma gereği hissettiğim için kamerayı açtım diyebilirim. Bilmeyenleriniz için ben şu an bir wafflecıda çalışıyorum. Hani yaklaşık bir ayım falan doldu. Ve bugün açıkçası yaşadığım olaydan rahatsız olduğum için konuşmak istedim. Müşterilerin olayı daha iyi kavrayabilmeniz için baştan anlatacağım. Müşterilerin olmadığı zamanlarda veya dükkanı ilk açmaya geldiğim zamanlarda sıkılmamak adına veya temizlik yaparken falan filan genellikle arkada sevdiğim kanalların videolarını podcast tarzı dinliyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bugün de o günlerden biriydi. Bu waffle sattığımız gibi aslında dondurma da satıyordu. Ve oturuyordum ve öyle sevdiğim o kanalı izliyordum. Bu arada aslında bu vesileyle izlediğim o kanalın da videosunu koyabilirim ya da hangi kanal olduğunu. Çünkü bence çok iyi bir kanal ve o kanalı keşfettiğim için açıkçası mutluyum. Şimdi o kanalın videolarından birini izliyordum ve o sırada da müşteriler gelmişti ve dondurma alıp içeride yemeyi tercih ettiler. Şurada gösteremeyeceğim ama masalar var. Yani isteyenler gelip içeride de yiyebiliyorlar, dışarıda da yiyebiliyorlar. Ve o kanalın videolarından birini açtım ve onu izliyordum. Ve adam sadece şöyle bir cümle kurdu. Tanrı çocukları neden cezalandırıyor diye. Ve o iki adamdan biri bir anda selip kapatır mısın şunu, bunu duymak istemiyor falan filan yaptı. Bir anda sesin nereden geldiğini aramaya başladılar. Çünkü o kadar hararetli davranıyorlardı ki tek başıma olduğum için korktum maalesef. Ve telefonum hoparlöre bağlıydı. Çünkü hoparlöre bağlayıp yüksek sesle dinlemek bana daha çok güzel geliyor. Ve kalkıp sesin nereden geldiğini aramaya çalıştıklarını görünce kapattım ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte bu insanları anlamıyorum. Bu cümleyi kuran adama hitaben söylüyorlar bunu. Bu insanları anlayamıyorum. Ne haşa tövbe böyle şeyler mi söylenir? Resmen cehennemlik cümleler. Allah nasıl cezalandırır çocukları falan filan yapıyor. Ve o sırada yanındaki arkadaşını anlatıyor. Arkadaşı da onaylıyor. Ve dünya bitmiş. Herkes cehennemlik olmuş falan filan tarzında kendi aralarında konuşuyorlar ve hani korktuğum için bir şey diyemiyorum. Çünkü saçma gelebilir ama dükkanda tek başımaydım. Hani sadece o cümleyi duyup o hareketleri yapmaya kalkışıp hoparlörü aramaya çalışmalarından falan filan korktuğum için bir şey yapamadım ve sadece söyledikleri şeyleri dinledim. Ve hani ya korkunçtu bence. Yani adam bir şey söylemedi bana. Yani farklı fikirlere açık olmak bence kötü olmamalı. Kimse senin dinine saldırmadı veya bir şey söylemedi. Adam orada bir sorgulama için ortaya cümle attı sadece. Bu inançlar üzerine konuşacak olursam, insanların bu denli başkalarının inançlarına veya düşüncelerine müdahale etme ihtiyacı duymalarını anlamakta hep zorlanacağım gibime geliyor. Bana göre bu davranışın altında yatan sorunlardan biri de belki de içten içe varoluşsal kaygı yaşıyor ve bunu kendine itiraf etmekten bile çekiniyor olabilir. Yani bir örnek üzerinden konuşacak olursam, bir insan kendi inandığı şeyin doğruluğundan içten içe emin değilse ya da kimliğini tamamen o inanç üzerine kurmuşsa, farklı düşünen birini gördüğünde tehdit altında hisseder ve karşı tarafın farklı düşünmesi veya sorgulaması onun kendi doğrularını sorgulamasına yol açabilir. Okuduğum yerde böyle yazıyordu. Eğer doğrusunu bulursam buralara bir yere eklerim. Fark ettiğim başka bir şey de var ki o da insanların genellikle birlikte yaşama kültürüyle aynılaşmayı karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü eğer onlar gibiysen sana saygı duyarlar ya da
Seni el üstünde tutarlar. Aynılaşmaktan kastım da farklı bir dine mensupsan veya farklı bir düşünce tarzına sahipsen seni kendileri gibi yapmaya çalışıyorlar ve aslında seni değiştirmeye çalışıyorlar. Onlar gibiysen saygı duyarlar. Değilsen baskı kurmaya devam ederler. Bazı insanların inandığı dini başkalarına dayatmaya çalışma motivasyonunu veya görev bilincini anlayamıyorum. Bir insan bir şeye kalpten inanmayı seçebilir. Aynı şekilde inançsız olmayı da seçebilir. Ve bu inanç ve inançsızlık durumu bana göre başkalarının haklarına zarar vermiyorsa, onları suistimal etmiyorsa veya fiziksel ya da psikolojik olarak kendilerini kötü hissettirmiyorsa dışarıdaki hiçbir gücün buna müdahale hakkı olduğunu düşünmüyorum. Olmamalı da. Birilerine zorla bir fikri kabul ettirmeye çalışma, o insanın iradesini ve insan olma onurunu hiçe saymaktır. Ve bazı insanların bu bilince sahip olduğunu bile düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bu yaşadığım şeyden rahatsızım. Çünkü dediğim gibi doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben de Müslümanım ama kalkıp da kimseye müdahale etmek, karışmak veya kendince yorum yapmak karşı tarafa saygısızlıktan öteye gitmiyor. Ve sözde İslam'ı, Müslümanlığı temsil eden bazı kişilerin böyle hareketler yapması aslında İslam'ı daha da kötülemekten de öteye gitmiyor. Ama onlara soracak olursanız dini yaymak için veya dini korumaya çalışmak için yapıyorlar. Bilmiyorum. Yani olay taze olduğu için şu an böyle düşünüyorum. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bay bay.